Arkadaşlar merhabalar. Bugün yine bir oyun bilgisayarı toplayacağız. Bunu ne için topluyoruz Hasan abi? Bunu yedeğe koyacağız ya. Ama buraya koymayalım. Buraya mı koyacağız? Arkadaşlar bu kasayı öylesine topluyoruz. Öylesine derken bunu toplayıp ön bankoya koyacağız. Oradan müşteriler bakacak. Hı hı. Belki canları bu bilgisayardan toplamak almak ister. Biraz cezbedici olsun diye. Referans olacak ya. Hasan Bey'e 3000 liralık bir bütçe verdiler. O da kendi bunları ayarlamış arkadaşlar. Ben ayarlamadım bunları. Ayrıca Kendi ayarlasa bunu ayarlamazdı. Ama onu ayarlamışlar işte bir şekilde. Bir şeyler olmuş. Bir dönen bir şeyler var orada değil mi? Arkadaşlar parçalardan başlıyorum. MSI Bazooka serisi B250M board'umuz var arkadaşlar. 1151 pin. DDR4 arkadaşlar VR desteğine sahip. 7. nesil işlemcilerle birlikte üretilen yeni nesil anakartlardan birisi. MSI B250M Bazooka. Turbo M2 varmış Hasan abi bunun üzerinde. VR desteği var. Ve B250 chipsete sahip bir anakart. Evet. Bakalım başka gözüme çarpan. Arkadaşlar anakart göründüğü kadarıyla Beşiktaşlı gibi duruyor. Siyah beyaz. Siyah beyaz. RAM slotları da siyah beyaz. Beşiktaşlılar bundan alabilir. Slotu var. RGB teknolojisine sahip diyor ama RGB nerede? Bence bu RGB dediği ne biliyor musun? İşte kablo oyunluluğu yani Heh. şerit takabiliyorsunuz. Aynen şerit takıyorsun. Bunu nereye takıyorsun biliyor musun? Kablo Açınca çıkıyor. göstereceğim Kablo ben çıkar sana. içinden. Ürünün üzerinde RGB yok. LED var ama RGB'ye de anakart kendisini uyarlıyor. Aynen. Soket var. Kablo ile Harika, beraber harika bağlayabiliyoruz. söyledin. ya. Hatta şeridimiz var, deneyebiliriz. Arkadaşlar bu anakartta i5 6400 işlemci kullanacağız. Box işlemci 2.7 GHz 6 MB cache'e sahip. Stok panını kullanmayacağız arkadaşlar burada. MSI Core Frozr L serisi daha önce de birçok kez montajını yaptığımız ve Hasan Bey'in ısrarla tavsiye ettiği bir soğutucuyu kullanacağız arkadaşlar. 8 GB DDR4 2400 MHz G-Skill marka RAM'imiz var. Buna ek olarak arkadaşlar ne söyleyelim? SSD 120 mi? 120 GB high level SSD'miz var arkadaşlar. Sadece gösterişli yani gösteriş olarak olacak. Bunu kimse kullanmayacak. Kutu ne? Kasadan çıkıyor. Anladım. Arkadaşlar FSP Hexa serisi 500 Watt güç kaynağımız var. 80 Plus sertifikalı arkadaşlar güç kaynağımız. Kasamız neydi abi? Yine Corsair. Master. Color Master Master. Case. Master Box 5. Color Master Box 5 serisi kasamız var arkadaşlar. Güç kaynağı çıkmıyor içerisinden. Hasan Bey kasanın görsellerini gösteriyor şimdi sizlere. Ve bu kasaya bu power supply'yi montajlayacağız arkadaşlar. 500 Watt güç kaynağı bu sistem için gayet yeterli. Ekran kartı olarak MSI GTX 1050 kullanıyoruz arkadaşlar. Gaming serisi ekran kartımız 2 GB GDDR5 DirectX 12 desteğine sahip. GTX MSI'nin ekran kartı arkadaşlar. Söylemediğim bir şey kaldı mı Hasan abi? Yok. Tekrar toparlıyorum arkadaşlar. Bu sistemin ortalama maliyeti 3000 lira civarı. 3 aşağı olabilir, 5 yukarı olabilir ama Dolar. ortası 3000 civarı arkadaşlar. Buna bağlı ya. Dolara bağlı her şey. Ben parçaları birleştirip montaja geçiyorum. İyi seyirler diliyorum sizlere.
Arkadaşlar MSI ekran kartımız 2 GB GTX 1050 DirectX 12 desteğine sahip, 6000 güç girişi var üzerinde. Gördüğünüz gibi çift fana sahip. Bunun montajını yapacağız. Abi masa esnedi, nasıl çıktın lan öyle? Vicdansız, masayı kıracaksın lan. İn aşağı, kendine ufak bir şey sanmıyor herhalde. Arkadaşlar fanımızı takmak kaldı. Sadece bunu kasaya oturtunca takalım. Yoksa zor oluyor. Kasayı alalım mı Hasan abi? Teşekkür ederim. Yine masaya çıkmışsın. Boş zamanlarında masaya mı çıkıyorsun? Ne yapıyorsun? Anlamadım ki. Arkadaşlar kasamız bu. Siyah. Biz bunu beyaza boyayalım abi. Siyah kasa. Olur master kızmasın.
Allah, kasayı nasıl buldun? Kasa harika, sen daha harikasın. Kasa mükemmel ya. Anca bu kadar olabilir yani. Aynen. Bir montaj için hani Master case diyor, dediği kadar var usta kasa yani. bana bir kasa üretin desen anca böyle bir şey üretilebilir. Buraya gelirseniz görebilirsiniz arkadaşlar bunu. İsterseniz kullanabilirsiniz. Yani testlerini falan yapacağız biz. Oyun kuralım buna, gelin burada oyun oynayın. Arkadaşlar şu an montajı bitirdik. Gördüğünüz gibi sistemimiz hazır. Bunun bir testini yapalım mı Hasan abi? Testini yaparım. Yani çalışıyor mu diye bakalım. Peki bunda bir RGB teknolojisi diye bir şey varmış. Onu deneyecek miyiz? Evet, deneyebiliriz. Elimizde şu an en iyi imkanımız var. LED var mı elimizde onun? LED'imiz var. Bir deneyelim bu renk değişimi nasıl oluyor? Anakarta göre mi renk değiştiriyor? Onu acaba program olabilir mi Emrullah? Arkadaşlar şu an montajımız tamam. Bilgisayarımız çalışıyor. LED'imiz anakart üzerinden yanıyor mu onu denemek için şu an bağladık arkadaşlar. Windows kurup anakart yazılımını yükledikten sonra LED'imizin renk değişimine, bu yanıp sönme olayına bakacağız. Anakartla entegre oluyor mu? Ya da nasıl oluyor bu işler? Nedir, ne değildir? Onları inceleyip size tekrar dönüş yapacağız. Şunu kaldırayım. MSI'nin reklamı daha önemli tabii orada. LED nedir yani? Hayır. Arkadaşlar bu LED'i kasanızın etrafına döşeyebiliyorsunuz. İçine ya da dışına. Bunun testlerini de yapacağız değil mi Emrullah? Tabii buna Windows kurup testlerini yapacağız arkadaşlar. Testi bu videoda mı yayınlarız, başka videoda Başka mı? video. Başka videoda yayınlayacakmışız arkadaşlar. Şu an montajımız hazır. Bayus'la gösterirsen istersen Hasan abi. Sistemimiz çalışıyor arkadaşlar. Buna Windows kurulumu yapıldıktan sonra testler yapılacak. Kasanın dışını da göstermek ister misin? LED'i çıkart istersen ama. Orada fazlalık olacak o şimdi. Kasa güzel değil mi? Gayet hoş. Kasa güzel ama çok pahalıdır ya bu kasa. Bence bir gösterişi yok ama öyle düz.
Arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyoruz. Beğenip yorum atmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.